Nisa'nın tariflerine hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlerle ilk defa deneyecek olanlar bile rahatlıkla yapabileceği su böreği tarifiyle geldim. Hamurumuzu yoğuracağımız kabın içerisine 6 adet yumurtayı kırıp ekleyelim. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave edip çırpıcı yardımıyla güzelce karıştıralım. Üç buçuk su bardağı unu kontrollü bir şekilde ilave ederek hamurumuzu güzelce yoğuralım. Un miktarı ununuzun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden hamurumuzu yoğururken un ilavesini kontrollü bir şekilde yapalım. Ele yapışmayan sert bir hamur elde edeceğiz. Daha sonra hamurumuzu tezgahın üzerine alıp tezgahın üzerinde birazcık yoğuralım. Burada sizlere hamurumuzun nasıl bir kıvamda olacağını gösteriyorum. Hamurumuzu yoğurup silindir haline getirelim. Daha sonra istediğiniz boyutlarda olacak şekilde parçalara ayıralım. Yumaklar alıp bir tabağın üzerine koyalım. Hazırlamış olduğumuz hamurlarımızın üzerine streçle sarıp diğer malzemelerimizi hazırlayana kadar dinlenmeye bırakalım. İç harcımız için ben köy peyniri kullandım. Köy peyniri bilirsiniz tuzludur. Daha önce suda beklettim. Tuzunu aldıktan sonra güzelce rendeleyerek hazırladım. Siz dilerseniz başka peynirler de kullanabilirsiniz. Peynirlerimizi güzelce rendeleyelim. Rendelediğimiz peynirlerimizin miktarına göre maydanozumuzu da ince ince olacak şekilde güzelce doğrayalım. Hazırladığımız peynir ve maydanozu bir kap içerisinde buluşturup güzelce karıştıralım ve iç harcımız hazırdır. Açtığımız hamurları haşlamak için bir tencerede su kaynatalım. Ara katların üzerine sürmek için 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ eritelim. Dinlendirdiğimiz hamurlarımızı açmak için tezgahın üzerine alalım. Bir tane yumağı alıp güzelce un serperek açabildiğimiz kadar çok ince olmayacak şekilde, çok kalın olmayacak şekilde güzelce dikkatli bir şekilde açalım. Zaten hamurumuzda yırtılmalar olmayacaktır. Bunu sizler de göreceksiniz. Benim sadece hatam şöyle oldu. Siz bu hatayı yapmayın. Bazı yerlerini unlamayı unutmuştum. Bu yüzden tezgahın üzerine yapışmıştı. Ve birkaç yerde tezgahın üzerine yapışmadan kaynaklı yırtılmalar oldu. Ama açarken hiçbir şekilde yırtılma olmuyor. Şöyle sizlere açtığım bir hamurdan örnek göstereyim. Böreğimizi yapacağımız tepsinin içerisine bir yağlı kağıt serelim. Yağlı kağıdın üzerine eritmiş olduğumuz yağımızdan birazcık sürelim. Daha sonra açmış olduğumuz bir hamuru bölmeden direkt tepsimizin üzerine güzelce yerleştirelim. İlk hamurumuzu açtıktan sonra haşlamadan
alta güzelce seriyoruz. Hamurumuzu tepsimize güzelce yerleştirdikten sonra üzerine erittiğimiz tereyağımızdan güzelce her yerine gelecek şekilde sürelim. Hamurlarımızı haşlamak için kaynattığımız suyun içerisine tuz ve yağ ilave edip karıştıralım. Kaynayan suyun içerisine açmış olduğumuz hamurumuzu koyup içimizden 30'a kadar saymamız yeterli olacaktır. 30'a kadar sayarak hamurumuzu haşlayalım. Yapışma durumu olmayacaktır. Kaşığın uç kısmıyla düzeltip o kısmı açabilirsiniz. Haşladığımız yufkamızı buz gibi soğuk suyun içerisine daldıralım. Güzelce her yerini havalandıralım. Gördüğünüz gibi hamurumuz hiçbir şekilde yırtılmalar olmuyor. Hamurumuzu güzelce havalandırdıktan sonra elimizle güzelce alalım ve fazla suyunu sıkalım. Çok sıkmanıza gerek yok. Hafif aşağıya doğru hareket ettirerek sıkabilirsiniz. Daha sonra ikiye bölüp tepsimizin üzerine güzelce yerleştirelim. Yufkamızı tepsimize yerleştirdikten sonra üzerine hazırlamış olduğumuz tereyağımızı güzelce sürelim. Şöyle bir tane daha sizlere örnek göstereyim. Kaynayan suyumuzun içine açtığımız yufkamızı güzelce haşlayalım. 30 saniye haşladıktan sonra buz gibi soğuk suyumuzun içerisine alalım. Soğuk suyun içerisinde de güzelce havalandırdıktan sonra fazla suyunu elimizle süzerek tepsimizin üzerine güzelce yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra her katmanına tereyağımızdan güzelce sürelim. Bu işlemi her katmanda aynı şekilde yapıyoruz. Bütün yufkalarımızı aynı şekilde yapıyoruz. Sadece ilk serdiğimiz yufkamızı haşlamadan yaptık. Diğer yufkalarımızın hepsini önce sıcak suya, sonra soğuk suya, soğuk suda suyunu süzüp tepsimize yerleştirip üzerine tereyağımızdan sürüyoruz. Hazırlamış olduğumuz iç harcımızı yufkamızın üzerine güzelce her yerine gelecek şekilde dökelim. İsterseniz 2 yufkadan sonra biraz peynirli harcımızdan koyabilirsiniz. Ya da isterseniz hamur miktarınıza göre 2'ye bölüp o şekilde ayarlayabilirsiniz. Son olarak en üste koyacağımız yufkamızı da haşlayıp soğuk sudan geçirip bölmeden tüm bir haliyle en üst katmanımıza güzelce yerleştirelim. Kenar kısımlarını güzelce düzeltip iç kısma doğru bastıralım. Her katında yaptığımız gibi son olarak üstüne de tereyağımızdan güzelce her yerine gelecek şekilde
sürelim. Önceden ısıtılmış fırında altı ve üstü pişene kadar kontrollü pişirelim. Böreğimiz piştikten sonra fırından çıkartalım. Üzerine havlu kağıdı serip bir bez ile kapatalım. Üst kısımlarının yumuşak kalması için bu işlemi yapıyoruz. Su böreğimiz servise hazırdır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorum kısmında duygu ve düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz.